Herkese selamlar. Bu videoda e, Tekvir suresinden bahsetmek istiyorum. Ee, Allah Teala bize ne anlatmaya çalışıyor ve ne kadar önemli bir dualardan bir tanesi daha. Ee, Her şeyde yani rakamla alakalı bir şeyde bahsetmek istiyorum. 7 kez her şey aslında 7 çok gizemli bir sayılardan bir tanesi. Korunmamız için yani nazarlardan, negatif enerjilerden, size gönderilen negatif enerjileri üzerinizden temizlemenizden veya evinize konmuş bir negatif enerji varsa onu bulmanız için gece uyumadan önce 7 kere okumanız ve rüyanızda size Allah tarafından bildirmesi, bunu Allah'tan isteyeceksiniz. Yani onun dışında çok da fazla hiç kimseden hiçbir şeye medet ummanın bir anlamı yok. Sizi yaratan oysa şifa da ondadır. Yani nasıl ki yoktan var edildiysek bir şekilde her konuda ona sığınmamız gerektiğini açıkça ve beyanında söylüyor. Yani şu şekilde başlayayım en baştan. İlk duanın birinci ayeti diyor ki güneş dürüldüğü zaman güneşin dürülmesi ne anlama geliyor? Yani güneş dürülmek yani bizim bu bildiğimiz battaniye veya herhangi bir şey gibi değil. Yani evreni düşündüğümüz zaman sonsuz bir şey. Bir de şu şekilde düşün. Samanyolu sürekli döndüğü için bu zaten hep sürekli dürülüyor. Yani içe doğru çöküyor. Yani diğer gezegenler veya diğer dünyalar hep içe doğru yok oluyor. Dürülüyor yani. Yok oluş bundan bahsediyor. Eee ve son yani her şeyin bir başı varsa bir de sonu vardır. Yani her şey bununla alakalı. Güneş sistemimizde sürekli o çemberin etrafında döndüğü için, dürüldüğü için günün zamanı gelince o çemberin içine gireceğiz. Yani dürüleceğiz anlamı geliyor. Yani kara deliğin içine çökeceğiz. Ve evren nasıl var edildiyse o şekilde de dürülecek yani yok edilecek. Anlam şu şekilde birinci ayetin. İkincisi yıldızlar yıldızda bulanıklaşıp döküldüğü zaman. Yani bulanıklaşmak şu şekilde. Yani bir yıldız nasıl bulanık görebiliriz? O derece hızlanır ki kara deliğin içine çekilirken yani dürülmeye başladığı zaman kara deliğin içine hızlı şekilde çekilmeye başlayınca yani biz onları bulanık görmeye başlarız. Yani hızını o kadar hızlı bir şekilde gitmeye başlar ki artık tam ayırt edemeyiz yani. Gözümüzdeki lens bunu algılayamamaya başlar. Bu da bizi bu sefer bunalıklaşmaya yani düşmeye veya yok olmaya başladığının ibaresidir. Sonra üçüncü ayette de diyor ki dağlar yürütüldüğü zaman yani dağlar nasıl yürütülür? Zaten dünya döndüğü için bir magma tabakası var. Lav tabakası diyeyim yani bugün volkanik patlamalar falan. Dünyanın her tarafında çatlamalar olduğu zaman yani dağlar zaten yürütülüyor. Lavın içinde demir, lav, ondan sonra toprak oluşumları, su bilmem ne. Bu şekilde yani dağlar zaten kazık gibidir aşağı. Gördüğümüz dağın 5 katı daha aşağıda lav magma tabakasının üzerinde ki denge sağlansın toprak yüzeyinde. Sarsıntıları falan, deprem sarsıntılarını en az seviyeye indirmeleri için dağlar yaratılmıştır zaten. Hiçbir şekilde hiçbir şey boşuna değil. Sonra neye geldik? Dördüncü sure. Gebe develer kendi başlarına terk edildiği zaman. Yani aslında gebe deve dediğimiz burada hayvan olarak algılamayalım. Biz insanımızda yani bugünkü duruma baktığımızda dünya üzerinde eşler birbirlerini yani yok sayacak seviyede. Yani bugün baktığınız zaman e, evlilik seviyesi çok aşağı düştüğü için yani evlenip boşanma ve tek başlarına yani kalan kadınlar veya tek başlarına kalan erkekler yani bununla alakalı bir şeyler. Yani tek başlarına herkes tek başına bugünkü baktığımız dünya düzeninde şu andaki sistemde baktığın zaman herkes bireysel yani bir aile olarak hiçbir şey düşünülmüyor.
herkes sadece kendini düşündüğünden dolayı bu sefer herkes kendi tarafını çekmeye başlıyor. Yani bu kadın için de erkek için de aynı. Yani bunlar artık şöyle söyleyeyim, herkes başına buyruk hareket etmeye başladı. Kimse kimseye saygısı, sevgisi hiçbir şekilde kalmadığı için ne güven ne bilmem ne, bunların hiçbirisi yok. Sadece ben. Yani e, benlik olduğu sürece bizlik yok olursa her şey yok olur. Yani tekillik sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu tekillik için, yani tek başına yaratılmamıştır. Yani erkek ve kadın olarak yaratıldığı için birlik olmak zorundayız. Birlik olmadığımız sürece biteriz. E, Sonraki süre, beşinci süre diyor. Vahşi hayvanlar toplandığı zaman, yani vahşi hayvanlar toplandığı zaman dediğin zaman, şöyle 100 sene geriye gidersek, 100 sene gerisinden önce hayvanat bahçesi diye bir bahçe yoktu. Yani hayvanların hepsi bir arada toplanmamıştı. Bugün dünyanın her yerine, neresine giderseniz gidin, her şehirde hayvanat bahçesi var. Dünyanın her yerinden farklı hayvanlar var. Yırtıcısı da, yırtıcısı yani normal hayvanı da var, sevimlisi de var, yani agresif olan dediğim, yani yırtıcısı da var. Tüm hayvanları bir araya toplandı günümüzde şu anda zaten. Bundan bahsediyor. E, Altıncı süre, denizler tutuşturulduğu zaman. Denizlerin tutuşturulması şu anlama geliyor. Denizlerin altından petroller çıkmaya başladı artık. Yani yavaş yavaş kaynamaya başlayacak yakında. Ee, Bu petrol ihtiyacımız azalmaya başlayınca bu sefer e, terk edeceğiz petrolü. Terk ettiğimiz zaman da yavaş yavaş belki patlamalar, belki çok daha farklı bir şey. Yani petrolle alakalı, denizlerin altından bugün petrol her taraftan kolay çıkması için en çok denizlere saldırıyoruz. Sonra nefisler birleştiği zaman, yani nefislerin birleşmesi şu anlama geliyor anladığım kadarıyla. Bugün eşcinsellikle alakalı, e, yani önümüzdeki zaman zarfları içinde eşcinsellik, yani bugün baktığımız zaman kimin erkek kimin kadın olduğunu artık ayırt edemez hale geldik. Nefisler birleşiyor, yani kadın mıyız erkek miyiz? İnsanlar cinsiyetlerini unuttular. Cinsiyetlerini unuttuğu için başımıza gelecek olanlar da gayet belli. Sonraki sekizinci ayet. Yani bu artık son geldikten sonraki ayeti bahsediyor. Ve diri diri toprağa gömülen kızların sorgulandığı zaman hangi suçtan dolayı öldürüldünüz? Yani bugün baktığımız zaman eee, aslında hiçbir şekilde hiçbir şey, ya hiçbir canlıya zarar vermememiz gerekiyor. Hiçbir şeye, yani biz vermedik ki onun hayatını. Bugün kimse kimseye saygısı yok. Hiç kimse kimseyi şey yapmıyor. Her şey çıkar ve yani özellikle kadına şiddet diyorlar. Ee, Bu dünyanın her yerinde var. Yani aslında problem e, cahillikten kaynaklanıyor. Bilgisizlikten, ana temel noktadan. Yani hiçbir şey tek taraflı değil. Kadını da suçlayamam, erkeği de suçlayamam. Ana temel nokta bilgisizliğimiz, okumamamız. Yani bize oku dendiği halde biz okumuyoruz. Ezbere işler yaptığımız için bunların hepsini kendi başımıza biz çekiyoruz, bu belaları. Yani demek istediğim şu, yani dua okursak, yani şu ayeti 7 kere okuyup üzerimize elimizle üflersek, yani çocuklarımıza da öğretin, gençlerimize de, yaşlılarımız da, okumadığımız zaman zaten Allah bize diğer ayetlerinde söylüyor. Ben sizin diyor dört tarafınıza diyor gözle göremediğiniz metafizik varlıklar koydum. Okumadığınız zaman koruyucu kalkanınız, yani bitecek, yani kalkacak üzerinizden, bu sefer şeytan dediğimiz, cinler dediğimiz varlıklar sizin bedeninize giriyor ve bu sefer sağlıksız düşünmeye başlıyorsunuz. Ve ne yaptığınızı ve ne ettiğinizi, şuurunuzu kaybetmeye başlıyor insanoğlu. Yani problem de buradan kaynaklanıyor. Yani sağlıklı düşünmen için beynine giden kan akışı düzgün gitmesi lazım. Zaten
cinler ve şeytanlar bu tarz şeyleri elektriksel boyutta yaşadığı için sizin koruyucu kalkanınız düşerse bedeninizde zaten elektrik olduğu için onlar tamam direkt yani siz kendi kendinize yapıyorsunuz. Hiç kimse de suç aramamak lazım. Sonraki ayette ne diyor? Hangi suçlar ve sayfeleri ameli defteri açtığımız zaman yani amel nedir defteri? Yani şu şekilde düşünmemiz lazım. Amel şu şekilde. Amel düşünce, niyetin yani bir şeye niyetlenmen, bir şeyi yapmadan önce içinden geçirip beyninden düşünüp kalbinden yapmak için istediğin her şey. Yani yaptığın ve yapmadığın, düşündüğün her şeyin hesabını vereceksin. Yani ağızdan çıkan kelime o kadar çok önemli ki yani e, daha kelimeyi düşünmeden önce, kelimeyi söylemeden önce düşünüyorsun. Yani düşüncelerinizle hesaba çekileceğiz. Yani yaptıklarımızı bırakın, sadece düşündüklerimiz, yapmadıklarımızdan dolayı bile hesaba çekileceğiz. Yani yaptıklarımız onlar apayrı bir sayfa. Sonra gök gök sıyrılıp yüz, yüz, gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman yani şöyle bir şey düşünün. Zaten gökyüzü 7 katmandan oluştuğu zaman aslında biz mavi olarak görüyoruz her şeyi. Gök dediğimiz yani e, gökyüzündeki katmanlardan bir tanesi mavidir. Yani güneş vurduğu zaman biz bunu dünya üzerinde mavi olarak görürüz. Denizleri mavi görmemizin sebebi budur. O katman kalktığı anda her şeyin gri olduğunu göreceğiz. Yani dünya gri yani böyle yanmış kül gibi olduğunu düşünsenize o katman kalktığı zaman 7 katmandan oluşuyor ya. Yani nasıl ki insanın bedeninde 7 tane ana temel çakra var ve bunların her eklem yerlerinde çakraları vardır. Abdestin önemi de buradan bu temizlemek içindir çakralarını ve secde etmemizin sebebi de topraklanmamızdır beynimizdeki olumsuz enerjileri vücudumuzdan atmamız için. O zaman tabii çok daha zor günler bekliyordu. Sonra cehennem ateşi cehennem ateşi çılgınca kızdırıldığı zaman yani şimdi şöyle bir şey düşün. Gözle göremediğimiz dünyanın yanlarında belki daha farklı bir gezegen var. Gezegen diye bahsedeyim. Cehennem. Bunu biz yani bugün teleskoplarla ve hiçbir şeyle e, tespit edemiyoruz. Yani antimadde olarak düşünün. Bu bir anda ateşlendiği zaman güneşin enerjisi içine çöküp ve bundaki enerji bunun üzerine daha tüm gezegenlerdeki yani şöyle düşünün pulsar dediğimiz galaksilerdeki yani güneşlerin e, aşırı derece büyük bir güneşin çökümü yani güneş büyüklüğündeki bir maddenin elma kadar küçüldüğünü düşünün. O nasıl bir enerji yaydığını düşünebilir misiniz? Yani şöyle söyleyeyim dünya kadar ağır, dünyanın tüm ağırlığını bir fındık tanesine indirin. Hadi kaldırın bakalım kaldırabilirseniz o ağırlığı. Yani o derece sıcak ve her şey sıkışmış olduğu için sonsuz bir e, ışık ve yanıcı bir madde. Yani tahmin bile, hayallerimiz bile almıyor. Sonraki 14. ayet. Her nefis, artık her nefis yeni hazırladığı bilip öğrenmeli. Neyi hazırladığını bilip öğrenmeli. Yani bu her kişi başından bahsediyor. Şahıs başına. Herkes neye hazırlandığını bilmeli. Yani sonsuz bir hayatı kazanmak kolay olsaydı zaten herkes cennete giderdi. Herkes cennete gitmek istiyor zaten de. Oraya gidecek olan da çok az. Çünkü cennetin etrafı kötülüklerle sarılıdır. Yani bugünkü baktığımızda
ve cehennemin etrafı da güzelliklerle. Yani bugünkü dünyadaki güzel gelen her şey bize cehennemimize götürüyor yani. Paralarımız, evlerimiz, arabalarımız, bilmem ne olursa olsun. Bazen izliyorum insanları hakir görmeler, yani kimse kimseye yani bir kuruş dahil vermiyor karşılıksız. Menfaati varsa her şey menfaat çıkar ilişkisine. O taraftaki çıkar, oradaki gerçekliği görseler insanlar bugünkü tüm servetlerini böyle nasıl söyleyeyim, düşünmeden direkt atarlar çöpe de. Bazen onlar, yani şimdi şöyle bir şey espri olarak söyleyeyim de, aşağısı yanacak ki yukarısı ısınacak. Yani her şey karşılıklı. Artık tam okunmadı. 'Gündüz silinip gece döndüğünde' diğer ayete geç, 16.'sı. Bir akış içinde yerini alanlar. Daha bunun tamamını açıklamaya çalışacağım hepsini. Kararmaya ilk başlayan zaman gecenin andolsun. Yani burada mavilik, yani gökyüzündeki mavilik yavaş yavaş karaldığı zaman e, geceye andolsun. Yani geceye yemin ediyor. Yani gecede de zaten e, çok farklı, yani metafizik boyutların yaşam zamanıdır. Gündüz insanlar için, yani çünkü görebilip ve yapabilmemiz için, gecede onlar için yani cinler, periler, şeytanlar, bunlar için yaşam. Çünkü onlar enerjiden olduğu için onlar için herhangi bir ışık kaynağına gerek yok. 19. ayet. Şüphesiz o Kur'an üstün olan bir sahibin, bir elçinin, yani elçi dediğimiz bugün Cebrail. Yani Cebrail tarafından indirildiği için, yani son kitabımız. Aslında Kur'an-ı Kerim tüm dinlerin toplamı olarak bakmamız lazım. Şimdi şöyle bakarsak e, ilk her ilk peygamberimiz Adem Aleyhisselam, ona sayfa geldiği için diğer peygamber Hazreti İdris, Hazreti Şid, Nuh, bunlara hepsine farklı farklı sayfalar geldi. Yani aslında en başta da Kur'an vardı, en sonda da Kur'an vardı. Yani şu sayfa sayfa indiği için e, ona farklı isim verildi, ona farklı isim verildi, ona farklı isim verildi. Hepsinin ana toplamı, yani çünkü bozulma başlayınca, bozulmanın ana temeli de şudur. İnsanlar şimdi e, bir insana çok saygı duyar. Mesela bir devlet kurar bir adam. E, Ona saygısından dolayı heykellerini yaparlar. Yani Hazreti İdris zamanında. Yani Hazreti İdris, yani ilk putperestlik o zamanlarda başladı. Ondan önce ateşe tapma vardı zaten. O da Habil'e Kabil'den kalan ateşe tapma. Hazreti İdris'ten sonra Hazreti İdris insanlara hep iyiliği, bilimi, her şeyi güzellikle öğretti. Neyin nasıl olduğunu tam detayıyla, yani en ince ayrıntısına kadar, küçük bir noktasına kadar açık ve gösterdiği için ilimi, bilimi, yani yani fizik olarak kendimizi nasıl şifalandırabileceğimizi, iyileştirebileceğimizi, hastalıklarımızı nasıl giderebileceğimizi ve nasıl teknolojilerle neler yapabileceğimizi, ne seviyede bir üst seviyeye geleceğimizi, bir de insanlara her şeyi güzellikle anlattığı için çok sevilen bir insandı zaten. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle geçer. O da iyilerdendi. Yani onu da katımıza yükselttik. Yani iki tane peygamber e, yük, e, göğe yükseltildi. Biri Hazreti İdris, diğeri de Hazreti İsa. Yani bunlar Hazreti İsa'ya, ona da ilim verilenlerden. O da ölüleri canlandırıyordu. Yani hayat veriyordu. Yani onun da bir sürü özelliği vardı onun zamanındaki kendisine verilen ilimler. Yani aslında baktığımızda her şey ana temel nokta. Diğer dinlerin hepsinin gelmesi, yani her şey kademe kademe. Kur'an-ı Kerim'de hepsinin bazı şeylerini böyle
derinsel olarak anlatmamız için çok açmamız gerekiyor. Çok derin aşırı. Yani küçücük sonsuz bir şey olduğunu düşün. Yani bir noktanın uzay gibi olduğunu düşün. Onun için yani samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Tabii bu kimin ne aradığıyla alakalı. Ne aradığını bilirsen orada da istediğini bulabilirsin. Aynı şeye tekabül ediyor. Bu sefer izleyicide kalmıştık. İnsanlara o derece sevgi ve saygı olduğu için dünyanın her noktasında Hazreti İdris'le alakalı var. Mayalarda vardır. Bugün Hindistan'a gidin. Buda dediğimiz veya yukarı aşağı yukarı yani Orta Asya, Orta Doğu neresini istiyorsanız Amerika kıtası her yerde İdris'le alakalı vardı Nuh'tan önce. İnsanlara o derece güzellikler öğretti ki bu sefer zamanla bunun heykellerini yapmaya başladılar. Ve zamanla heykelin şekillerini değiştirmeye başladılar. Ve insanlar e, sevgisinden, saygısından dolayı unuttular bu sefer. Tapar hale geldiler. Taptıkça da bu sefer kendi kendilerini lanetlediler. Yani dur, duran bir varlık düşünün. Taş, toprak enerjisi sabit. Hiçbir şekilde değişmeyen bir enerji. Döngüyü bozuyor, sisteminizi bozuyor. Yani kendi sisteminizi de bozuyorsunuz, dünyanın sistemini de bozuyor bu döngü. Bundan dolayı tekrardan Nuh peygamber geldi. Ve insanlar çünkü teknoloji o zaman çok üst seviyedeydi. Çünkü Hazreti İdris o derece bilgi ve teknoloji öğrettiği için Hazreti Nuh da bunlara tekrardan kendi özlerine dönmeleri için yani neyin nasıl olduğunu anlattı ve bunlar hala direttiği için artık gerisi top götür. Ee, Bu şekilde oldu. Yani herkesin kendi elindedir ne yapması gerektiği veya ne etmesi gerektiği. Düzgün düşünürseniz hayatınızı kendiniz şekillendirirsiniz güzellikle. Yani dilemek mesela Allahu Teala diyor ki en son sayfasının 29'unda dilemek sadece Allah'a mahsustur. Çünkü dilemek bir şeyi yaratmaktır. Yani biz bir şeyi yaratamayız, dileyemeyiz. Sadece Allah'tan isteriz. Yani dilemek kavramı çok büyük bir anlam içeriyor. Yani o yüzden dilemeyin, isteyin, Allah'tan isteyin. Dilediğiniz sürece hiçbir şeyiniz olmaz. Neden? Çünkü siz yaratıcı değilsiniz. Yani nasıl dileyebilirsiniz? Ben bunu yaratmayı diliyorum veya ben bunu yapmayı diliyorum. Sana Allah izin vermediği sürece, seni yaradan, sana onu izin vermediği sürece sen onu ne yaratabilirsin, ne dileyebilirsin, ne de hiçbir şey yapabilirsin. O yüzden dilemek sadece Allah'a mahsustur. Allah diledi ki bizi yarattı. Diledi ki hayvanları yarattı. Diledi ki bizi insan olarak yarattı. Dileseydi belki farklı bir yaratık olarak yaratabilirdi. Veya bilmediğimiz aşağıların aşağısı bir hayvan, sürünen bir hayvan olarak da yaratabilirdi. Veya binlerce çeşit aklınıza ne geliyorsa. Yani o yüzden isteyin, dilemeyin. Dilemek farklı bir şey. Ve burada Cebrail'in ne kadar büyük olduğundan bahsediyor. Yani e, Allah'ın katında peygamber yani peygamberlere e, dini getiren yani yazıyı getiren şöyle söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'i getiren diyeyim ya da tüm dinleri getiren Cebrail Aleyhisselam'dır. Bu da Allah'ın katında çok güvenilir, çok üst seviyede yani böyle bir e, düşünün ki Güneş bir nokta kadardır Cebrail'in alnında. O derece büyük. Yani Peygamber Efendimiz gördüğünde bayılıyor. Yani ne kadar büyüklüğünü ve asaletini düşünün. Ve biz hiçbir şeyi kontrol edemiyoruz. Yani hani şah damarından daha yakındır derler ya. Yani güneş noktası kadar kaldığına göre onun için zaman kavramı diye bir şey yok zaten. Burada tak bittiniz. Hani birazcık düşünüp ne yapmamız gerektiğini ve ne etmemiz gerektiğini anlayabilseydik zaten biz aşağıların aşağısı olmazdık. Olma sebebimiz de buydu. Yani düzgün düşünmediğimiz sürece biz hep aşağıların aşağısında kalmak zorundayız. Yani insan anlamı da budur. İndiğimiz için cennetten kovulup şeytanla birlikte aşağı indirildiğimiz için indik yani. Yarımız yukarıda, yarımız aşağıda. O yüzden bazı şeyleri düzgün anlamamız için mümkün olduğunca okuyup araştırmamız çok önemli. Bu dua da çok önemli bir şey. Yani aslında
dua dediğimiz her şey bize ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Nasıl yaşamamız gerektiğini öğretmeye çalışıyor Allah Teala. Yani neye inanırsanız o şekilde yaşarsınız. Yani inanç, her şey inançla alakalı zaten. İsterseniz inanırsınız, isterseniz inanmazsınız. O yüzden mümkün olduğunca nasıl söyleyeyim, gençlerimize şu şekilde bağırarak veya hakaret ederek veya sen yapamazsın, sen edemezsin, işte komşunun çocuğu onu yaptı da sen niye yapamıyorsun? Hiçbir şekilde bu şekilde hitap etmeyelim. Çocuklara düzgün bir şekilde, onun anlayabileceği bir şekilde ve hiçbir şekilde kırmayalım. Yani çünkü onu nasıl güzel yetiştirirsek kendi geleceğimiz de o şekilde hazırlar. Aslında çocuklarımızı yetiştirmeyelim. Kendimizi yetiştirirsek zaten çocuklarımız bize benzeyecek. Kaçarı yok bunun. Yani çünkü her şey bakışla alakalıdır. Yani aynı sen evladının veya çocuğunun aynasısındır. Ne kadar ne olursa olsun çünkü aynasısın. Senin moleküllerinden, senin partiküllerinden, senin meninden, her şeyinden senin evladın oluyor. Yani o yüzden sen önce değişmelisin ki evladın her şeyin değişsin. Sen değişmediğin sürece evladını nasıl değiştirebilirsin ki? Yani her aynı şeyi yapıp da farklı bir sonuç beklememen lazım. Yani bu şey gibi olur yani dilemek gibi bir şey olur. Dilemeyin, isteyin yani yapın. Dua edin, yapın. Önce kendinizden başlayın değişime. Kendinizi değiştirmediğiniz sürece hiçbir şey değiştiremezsiniz. Sadece boş boş kuru gürültü yapmış oluruz ve de bu da kuru gürültü, boş konuşmak da bu sefer senin etrafındaki enerjini, auralarını, her şeyini kapatır ve kendi kendini psikolojik bunalıma sokarsın veya bunun gibi binlercesi. Yani kendi hayatını mahvedersin. Kendi hayatını düzeltmen için de önce kendinden başlayacak ki kendin düzelirsen her şey düzelir, dünya düzelir. Yani bir insan düzelirse her şeyi onun enerjisi tüm dünyayı düzeltebilir. Yani bu bir 2 3 bu şekilde sonsuzluğa düşünün. Çünkü eee, sen nasıl davranırsan karşı tarafta o şekilde davranır. Bir kötü davranabilir, iki kötü davranabilir ama iyiliğin karşısında kötülük her zaman yok olmaya mahkumdur. Ama sen kötü olursan bu sefer iyilik bir gelir yanına, iki gelir, üç gelir, dördüncüden sonra der ben bununla uğraşamam. Gider kendine farklı bir güzel bir enerji, iyiliği çeker. Kötülük de kötülüğü çeker. Yani baktığınız, yaptığınız her şeye çok dikkat edin. Herkese çok selamlar. Lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Ve herkesle paylaşın ki doğruları herkes öğrenmeye çalışsın mümkünse. Herkese saygılar.